Arkadaşlar Prime Video'nun takıntı devrede videosu geldi. Aha! Stop. Prime Video çok net şunu diyor ki ben sizin BookTok evreninizim. Ben sizin Wattpad evreninizim. Aşkım siz romantizm mi istiyorsunuz? Alın. Gençlik mi istiyorsunuz? Alın. Cıvıl cıvıl güzel kızlar, yakışıklı erkekler mi istiyorsunuz? Al. Şaka yapmıyorum, gerçekten Prime Video yani yeni jenerasyonun romantik evrenini oluşturuyor arkadaşlar. Off Campus'lar love, aşk hipotezleri. Every Year After'lar, Max and Hall'lar, Your Fault London'lar. Allah ne verdiyse. Woohoo! Gerçekten çok heyecanlıyım, şakasız. Şimdi bu videoda şunu yaptım. Hepsinin 12 tane proje açıkladılar. 12 tane projenin 12'sinde konularını ne kadar tutacağını, hangi tropları işleyeceklerini vesaire, bunların hepsine baktım. Zaten kitap uyarlaması olanların hepsinin kitaplarını okuduğum için, tabii ki BookTok denilince yaptığım için sırayla konuşacağız. Ne kadar konuşulur, ne kadar viral olurlar, konuları neler, hepsi. Prime Video'nun önce bir genel büyük resme bakalım. Prime Video gerçekten de yeni nesli hedefledikleri için özellikle hem yeni nesli hedefliyorlar hem BookTok jenerasyonunu hedefliyorlar ve BookTok son 5-6 yıldır olan bir şey olduğu için o 5-6 yıldır en çok konuşulan hikayeleri, kitapları hedefliyorlar. Özellikle Wattpad. Çünkü Wattpad'den gelen bir şey BookTok jenerasyonu. O aynı kültür aslında. Gençlik işleri izlemek, gençlik hikayeleri izlemek, daha gençlerin olduğu, daha belirli tropları izlemek, aşk dinamiklerini izlemek, başrolünde aşkın olduğu ama etrafında farklı aksiyonların da gerçekleştiği genel bu tarz hikayeleri izlemek çok popüler. Onları adapte ediyorlar. Çok akıllıca mı? Çok akıllıca. Riskli mi? Çok riskli. Çünkü aynı zamanda çok sadık bir kitaplara çok sadık bir kitleyi hedefledikleri için onları mutlu etmek de zor. İlk projeden başlıyoruz. Off Campus. Bunun için zaten video çekmiştim. Videoda bütün kitapları açıkladım. Off Campus evrenindeki bütün kitaplarda kısa kısa neler olduğunu açıkladım. O videoyu da izlemek isterseniz kanalımda izleyebilirsiniz. Off Campus, El Kennedy'nin aynı adlı romanından uyarlanan bir kampüs aşkı. Yani her sezon farklı çiftleri izleyeceğiz. Aynı kampüste geçen, aynı arkadaş grubunda geçen farklı farklı çiftler, farklı farklı troplar, farklı ilişki dinamiklerini izleyeceğiz. Ve İlk kitap The Deal. İlk sezonda The Deal'ın uyarlaması olacak. Hannah ve Garrett ana çiftimiz olacak. Hannah çok zeki, çok çalışkan bir genç kadın. Garrett de okulun hokey takımının yıldızı bir erkek. Kampüsün gözde erkeklerinden biri tabii ki. Hannah müzik okuyor. Garrett hokey takımında ve aynı zamanda spor muhabirliği miydi okuyordu? Öyle bir şeydi. Şu anda kitabı detaylıca, yani yeni okudum aslında ama orayı unuttum. Yeni okudum derken arkadaşlar tekrar okudum, hatırlayayım diye. Haftaya gelecek, çarşamba günü, cumartesi bütün bölümler gelecek. Onu izleyip tekrar uzunca video çekerim çünkü ben çok seviyorum. Hızlı konuştum ben. Niye bu kadar hızlı konuştum bilmiyorum. Hikaye nasıl gelişiyor? Hannah, Garrett bir dersten kötü not alıyor ve Hannah'dan ona ders vermesi için yardım istiyor. Hannah ilk başta kabul etmiyor. Garrett onun peşinden koşuyor. Sonra ortak bir noktada buluşuyorlar. Çünkü Hannah'nın da bundan bir çıkarı olacağı bir şey oluyor. Şöyle sevdiği, hoşlandığı çocuğu ayarlayabilmek için Garrett ona bir teklif ediyor. Diyor ki benimle çık falan. Sonra bir fake dating, yani sahte randevu olayı ortaya çıkıyor. O dinamiğe giriyorlar ve tabii ki sahte randevu, sahte aşk, sahte ilişki neye dönüyor? Çok gerçek bir aşka dönüyor. Prime Video'nun en büyük gücü, yani Off Campus'un en büyük gücü burada şu: her sezon farklı çift izleyecek olmak şunu hissettiriyor aynı zamanda: herkese uygun bir çift dinamiği izleyeceksiniz. O yüzden de herkes kesinlikle sevdiği bir dinamiği görecek ve bulacak. Hatta daha yayınlanmadan ikinci sezon onayını aldı ki bu çok olabilitesi yüksek bir şey değil. Yeni bir evren kuruluyor. Yeni hikaye, yeni karakterler, ne kadar tutacağı belli değil gibi gözüyle bakabilecekken Prime Video direkt ikinci sezon onayını verdi. Çünkü El Kennedy'nin bu kitap serisi zaten çok sevilen bir kitap serisi. Zaten olan bir kitleyi hedefliyor ve o kitle zaten onu izleyecek diye düşünüyorlar. Ve aynı zamanda büyük ihtimalle testlerde de yüksek izlenme aldığı için direkt ikinci sezon onayını verdi Prime Video. Buradaki en büyük buradaki handikap şu: şimdi bu hikaye eski Wattpad toksikliğini taşımaması gerekiyor ekrana. Çünkü eskiden Wattpad inanılmaz toksik bir ortamda arkadaşlar. Off Campus Wattpad'den gelmiyor diye biliyorum, bilmiyorum ama
kitap uyarlaması olarak biliyorum ben. Kitapken okudum yani. Wattpad'de okumadım. Ama aynı janralarda, aynı yazım tarzlarında olabiliyorlar. Kadın erkek arasındaki o dengesizliği, güç dengesizliğini, toksikliğini ve aynı zamanda çok travmatik hikayeler anlatacak. Yani Hannah'nın ve Garrett'ın iki tarafında da travmatik çocuklukları olan karakterler. Bunları anlatırken belirli bir dengeyi tutturması gerekiyor. Ne çok karanlık ne çok cheesy anlatması gerekiyor. Orta karar gerçekten gençlik işi izleyeceksek hem o hikayelere inanmamız gerekiyor. Hem de aynı zamanda bu hikayelerin o insanların geleceklerini belirlemediğini, yani geleceklerini belirlemediğini derken sadece o travmalara odaklanmamamız da gerekiyor. Çünkü hikaye o değil. Heyecanlıyım, bakalım nasıl olacak. Ben çok seviyorum Off Campus'u. Zaten videoda da söylemiştim. Bence duyarlılığın arttığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya ile birlikte yeni jenerasyon çok daha duyarlı gibi geliyor bana bazı konularda. Ne kadar bunun tersi söylense de işte yok gençlik nesil nereye gidiyor şöyle böyle. Bence çok daha duyarlı bir nesil de var aynı zamanda. Çünkü bu sosyal medyanın artmasıyla birlikte daha fazla farklı hayatları görebiliyoruz ve o farklı hayatları görmek bizi daha duyarlı hale de getirebiliyor. Ve bu yüzden öyle bir kitle de var. Ben o kitlenin daha fazla olduğuna inanmak istiyorum ve inanıyorum da. O kitleden biri olarak ben de 26 yaşına gireceğim yani. Ben de yeni jenerasyon sayılmıyor muyum abi? Ben de yeni jenerasyon. Daha duyarlılığın arttığı bir dönemde olduğumuz için hikayelerin travmatik kısımları çok daha ince ele alınması gerekiyor. Net bu listede 12 projelik bu listede Off Campus toplarımdan biri. Zaten konuşurken ben size sonunda söyleyeceğim hangileri en viral olacağını düşündüğüm projelerden biri. Off Campus'ta önden söyleyeyim, onlardan biri. Every Year After, sıradaki proje bu. Carly Furchin'in Every Summer After kitabından uyarlama. Şöyle, Percy ve Sam etrafında dönecek. Bu ikili çocukluktan birbirlerinin en yakın arkadaşları ve birbirlerinin ilk aşkları. Ama geçmişte çok büyük bir travma ve büyük bir olay yaşanıyor ve o olaydan sonra ikisinin hayatları birbirinden ayrılıyor ve bir gün Percy eski göl kasabasına geri dönüyor. Orada Sam'le karşılaşıyor ve geçmişle gelecek hikayelerinin paralel bir biçimde dinamiklerini, ilişki dinamiklerini izliyoruz. Burada çok net bir şey var. The Samurai Turned Pretty'nin bıraktığı boşluğu hedefliyor Prime Video. Çünkü burada da bir love triangle, yani aşk üçgeni olacak. Ama biraz daha melankolik ve yetişkin dönemini de anlatan bir hikaye. Bu yüzden farklı bir atmosferi olacak. Bu dizi tutabilir mi? Bence şuna bağlı. Riskli tarafları var mı? Var, ama Percy ve Sam'in hikayesini ve ilişki dinamiklerini, kimyası tuttuysa, Percy ve Sam karakterleri ve oyuncuların dinamiği tuttuysa, kimyası tuttuysa çok net sevilir. Çünkü biz bu karakterlerin arkadaşlıktan o aşka geçişlerini iyi hissetmiş olmamız gerekiyor. Bize geçmişi iyi göstermiş olmaları gerekiyor. O ilişki dinamiğini güzel bağlamış olmaları gerekiyor. Bunu güzel bağlarlarsa, biz o kimyayı hissedersek geçer, hissetmezsek geçelim sıradaki projeye. Your Fault London. Your Fault London, Mercedes Rue'nun Culpables üçlemesinin İngilizce adaptasyonu. My Fault London'dan sonra Your Fault London. House of Ron diye bir şey çıkardı Prime Video ve Ron, Mercedes Rue'nun kitaplarını uyarlıyor ve o evrene dair, o İspanyol evren aslında kitap, İspanyolcadan çevirme kitaplar. O İspanyol, İtalyan, o Akdeniz kültürü, gençlik kültürünün adaptasyonu projeler başlattı. Bu da onlardan biri. Bunun İngilizce versiyonu. Başrol karakterlerimiz Nick ve Noah. Forbidden Love görüyoruz, yani yasak aşk. Çünkü ikisi birbirinin üvey kardeşi. Birinci filmde işte bu üvey kardeşlerinin aşkının başlangıcını, ikinci filmde kadın karakter Noah'nın Oxford'a başlamasını, işte üniversiteye gidecek, Nick iş sahibi artık. Farklı hayatlar, farklı dönemler yaşıyorlar. Birbirlerini nasıl bulacaklar? Baskı altında olacaklar. Aileler ne kadar karışacak vesaire. Bunları izleyeceğiz. Culpables üçlemesini izlediyseniz ve beğendiyseniz bu projeyi de beğeneceğinizi düşünüyorum. Hatta daha çok beğenirsiniz. Çünkü Culpables, yani o üçlemede ana karakterleri oynayan oyuncuların skandal olayları, birbirleriyle işte o yaşadıkları yüzünden aşırı toksik ve çirkin bir vibe'ları vardı. Artık yani sona doğru çok
negatif bir vibe'ları oluşmuştu bence benim gözümde. Özellikle erkek tarafından bahsediyorum. Bu daha sağlıklı bir çift gibi. Zaten hikaye de o yönde ilerliyor. Hikayede de farklılıklar var. Daha sağlıklı ve daha kadın erkek eşitliği, yani bir ilişkide eşitlik anlamında baktığında daha eşit bir ilişki varmış gibi izliyoruz. Burada Prime Video'nun ve bu projenin burada hedef kitleye sormak istediği soru şu: tutkulu aşk mı, toksik bir döngü mü aslında bu Nick ve Noah'nın ilişkisi? Bunu gene tartışacaklar. Kaliteli olur mu? Yani bilmiyorum, tartışılır. Ben çok fazla beğenmemiştim. Çünkü bir tık başrol karakterlerin kimyası bana geçmediği için beğenmemişim. Bu tip işlerde kimya çok önemli. Başrol oyuncuların arasındaki dinamik, o enerji geçmesi gerekiyor. Ben çok yakıştırmadığım için çok da beğenmemiştim açıkçası. Ama konuşulur mu? Konuşulur ki çoğu platform içinde bazen kaliteden çok konuşulmak daha ön planda. Göreceğiz. Geldik. Allah Allah. Dur. Aşk hipotezi. Ah. Ay benim Oliv'im. Ay benim Adam'ım. Çok mutluyum. Eli Hazelwood'un aynı adlı romanından uyarlanacak. Eli Hazelwood bilim dünyasındaki aşk dinamiklerini anlatan bir yazar. Ben bütün kitaplarını okudum. Çok seviyorum ve BookTok jenerasyonunda kutsal kitabı gibi bir şey aşk hipotezi. Herkesin çok bildiği, BookTok'u biliyorsanız onu da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Herkesin heyecanla beklediği bir proje. Başrolde Lily Reinhardt olacak. Olivia Smith'i o oynayacak. Başroldeki Olivia Smith karakterimiz doktora öğrencisi bir kadın, bilim kadını. Ve bir yalanı kurtarmak için Adam Carlson adlı akademisyenle sahte bir ilişkiye başlıyor. Yine sahte ilişkiden doğan gerçek aşk izleyeceğiz ama bunda farklılık var. Geçmişten gelen başka bir dinamik de var. Çok seviyorum ya. Tekrar okuyacağım. STEM romans dediğimiz bir şey var. Bu bilim romansı. Eli Hazelwood bunun en iyi örneklerinden biri yazar olarak. Çok iyi yapıyor. Öneririm kitaplarını okumanızı. Eğer siz de bilim dünyasındaki ilişki dinamiklerini, o aşkın bilimle birleşmesini izlemeyi seversiniz. Okumayı seviyorsanız, izlemeyi seviyorsanız çok seversiniz. Ya bu kitap zaten BookTok'ta inanılmaz sevilen bir kitap olduğu için hedef kitlesi bu neymiş diyecek bir kitle değil. Olive ve Adam'ı canlı izleyeceğiz, yaşasın diyen bir kitle. O yüzden hedef kitlesi çok net, kitap okurları. Riskli mi? Riskli. Çünkü aynı zamanda kitaba çok sadığız. Kitaba sadık olduğumuz için de bizim beklentilerimiz kitap gibi olacak olması ve kitaptaki aynı aşk dinamiğini izleyecek olmamız. Bu arada benim gözümde olaylar değişebilir. Ama o bana hissettirdiği duygu, ilişki dinamiği aynı kalması gerekiyor. Bana kitaptaki hissettiğim gibi hissetmem gerekiyor filmde de. Umarım öyle olur. Bu arada fragman çıktığı andan itibaren ben buna başka video bile çekerim. Çünkü çok sevdiğim bir kitap. Bunun filme adaptasyonu da beni çok heyecanlandırıyor dediğim gibi. Buradaki en büyük risk şu: güç dengesi. Çünkü bir akademisyenle öğrenci ilişkisini izleyeceğiz. Bu hem riskli hem de risksiz tarafları da var. Riskli tarafı şu: güç dengesizliği dediğim gibi. Yani ne kadar o hiyerarşiyi gösterecek olmaları. Bence o hiyerarşiyi çok göstermeyecekler ve özellikle hiyerarşiyi başka karakterlerin ağızlarından önemsizleştirecekler ve daha modernize edecekler. Bir de zaten doktora öğrencisiyle akademisyen arasındaki bir ilişki olacak. Bu yüzden çok da fazla aslında bir age gap olmayacak büyük ihtimalle. Artık çünkü izleyenler ay çok tatlılar demektense bu ilişki ne kadar etik, bu ilişki ne kadar sağlıklı, bunu da kafalarında tartışıyorlar. Çoğu genç nesilden insan. Ne kadar bunu insanlar eleştirse de genç nesle, dediğim gibi, ama ben öyle görmüyorum. Bence genç nesil daha zeki ve daha akıllı. Geçelim sıradaki projeye. Hiç geçmek istemiyorum. Yani bu projeden sonra bu mu ya? Maxine Hall 3. sezon. Maxine Hall'un videosunu çektim. Kanada'da var. Ve ne kadar pozitifmişim o videoda. Bence çok pozitifim. Ya ben bu kadar sıkıcı bir iş gerçekten bir daha dönüp hiç bakmadım bile. Ne izledik, ne yaptık, ne oldu, neden oldu. Ne kadar sıkıcı ve pembe dizi gibiydi.
Bir tane bile eğlendiğim sahne yoktu ikinci sezonda. Birinci sezonda en azından vardı ve bence birinci sezon hatırına dönüyor bu proje. Birinci sezonda en azından böyle bir eğlendiğim sahneler falan vardı. İkinci sezonda o da yoktu. İkinci sezon çok sıkıcıydı arkadaşlar bence ya. Ben hiç beğenmedim. Save Us kitabını uyarlayacak. Ben kitap okudum mu? Okudum. Save Me, Save You, Save Us. Böyle bir üçleme. Kitap Ruby ve James'in bu sefer 3. sezonda Ruby ve James'in birbirlerini nasıl bulacaklar? İşte Ruby'nin Oxford hayali suya mı düşüyor vesaire. James'in mirası, hayatı, aile sorunları vesaire bunları işliyor. Kitabını da çok beğenmem. Bana biraz fazla dramatik gelir. Fazla dramatik gelir ve bu kadar çok aile dramları beni çok yoruyor. Zengin kız fakir olan falan, tam tersi. Zengin olan fakir kız falan, bu troplar bir tık beni yoruyor. Yeşilçam filmi gibi geliyor yani. Final sezonunda nasıl kurtarır? Bence benim gözümde, ben kendi bakış açıma söylüyorum, negatif baktığım için, eğer daha fazla eğlence ve daha fazla en azından bir komik karakter falan yani hani. Bence ben hiçbirine gülmedim. Daha eğlenceli şeyler izlersek belki kurtarır ama çok şeyim yok benim. Özür dilerim. Seviyorsanız yapabileceğim yani. Benim düşüncelerim bu. Geçiriyoruz sıradakine. Woohoo! Oley, bak şimdi. Ay, pes pembe oldu her yer. Şaka yaptım. Elle. Legally Blonde'un prequel serisi. Yani Elle Woods olmadan önceki hallerini izleyeceğiz. Lise yıllarını izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım çünkü Legally Blonde benim çok sevdiğim bir proje, film serisi. Hem feminist olup hem de 2000'ler döneminde çıkmış bence bir proje oluyor olması çok değerli ve böyle devrimci falan bakıyorum. Pembe ve bu kadar kadınsı bir karakterin ne kadar güçlü, zeki ve stratejik olabileceğini gösteriyor olması da 2000'ler açısından bence çok güzel ve devrimci bir bakış açısı. O yüzden çok sevdiğim bir proje. Ben öyle görüyorum. Belki bambaşka bir bakıyor olabilirsiniz, yorumlara yazarsınız ama ben çok seviyorum. Hatta başlamadan ikinci sezon onayını aldı. Çünkü belli ki Prime Video buna da çok güveniyor ki Elle de benim bu listede en taplarımdan biri, viral olabileceğini düşündüğüm projelerden biri. Ve prestijli anlamında da, yani prestij anlamında da gerçekten prestijli olabileceğini düşündüğüm bir proje. Burada franchise nostalji olarak çalışıyor. Çünkü nostaljiyi, eski sevenlerini de çekmeye çalışan bir proje. Çok 2000'ler zamanda izleyenlerin de ilgisini çekebilecek bir proje. 2000'ler dönemi estetiğini yansıtacak bir proje. Ben çok seviyorum o estetiği. O yüzden direkt hedef kitlesi ben ve benim gibiler büyük ihtimalle. Yani bu proje iki şekilde olacak. Ya gerçekten gençlik enerjisini, Elle Woods'un o dönemlerini, aynı zamanda feminist bir bakış açısı da tutması, bence taşıması gereken bir proje. Bunu hem tatlı bir şekilde hem aşırıya kaçmadan küçük alttan vermesi gereken bir proje. Bunu yapabilirlerse bence çok gerçekten sevilir. Ama yapamazlarsa tamamen gerçekten eski kitleyi hadi hatırlatalım, hadi bakın böyle bir şey vardı, bakın gözümüze sokmaya çalışırlarsa ve yeni bir şey göremezsek de bu sefer gerçekten sıkıcılaşacağı ve çok da izlenmeyeceği bir proje olur. Ama ben birinci kısımdayım. Ben her zaman pozitif bakarım. Pozitif bakıyorum gene. Bence tuttururlar. Çünkü başroldeki, yani Elle Woods'u oynayan Reese Witherspoon benim kadın ve anlamında, bir figür anlamında da Hollywood'da bilmiyorum, hiç cancellanacak bir şeyini duymadım. Belki siz duymuşsunuzdur, aşağı yazarsınız ama duymadığım için gerçekten sevdiğim bir kadın oyuncu ve aynı zamanda yapımcı, güçlü bir kadın yani. Beğeniyorum. Ondan da onun altında onun imzası olacağı bir proje olduğu için de projeye de güveniyorum açıkçası. Sıradaki proje The Last Sunrise. Bu film Anna Todd'un kitabından uyarlanacak. Anna Todd'u After serisinden bilirsiniz. Siz de Wattpad BookTok jenerasyondansanız After'ı zaten bilmeyen yoktur. After serisinin yazarı. Merkezde Oraya, yani Ray var. Sağlık sorunları ve annesinin baskıcı kimliği yüzünden sorunlar yaşayan bir genç kız. Molarka'ya gidiyor ve orada Julian ile tanışıyor. Ve o yaz onun için bir özgürleşme, bir ilk aşk yazına dönüşüyor. Bu çok duygusal çalışacak bir proje. Aynı zamanda Molarka görselleriyle de o yaz görselleri, yaz enerjisi, o renkler falan insanın hemen böyle bir cıvıl cıvıl hissettiren, gözünü gönlünü açtıran bir proje olacak büyük ihtimalle. Burada dikkat edilmesi gereken şey bence şu, en hassas nokta hastalık ve romantizm arasındaki denge. Yani kız aşkı bulunca iyileşti gibi böyle
çok net ve sıkıcı bir yere çekmezlerse tutar. Ama o kadar sıkıcı ve melodramik bir yere çekerlerse de bu sefer aşırı pembe diziye döner film. O zaman da sıkıcılaşır. Eğer kitabını merak ediyorsanız, kitabı için, bunların hepsinin kitapları için, kitabı olanların, uyarlaması olanlar için kitaplarını merak ediyorsanız aşağıya yazın. Ben kitaplarını size anlatırım videolarda. Onlar için ayrı ayrı videoda çekerim. Ben seviyorum çünkü okudum. Sıradaki proje Drawn Together. Ve gene Mercedes Ron'a dönüyoruz. İyi yere kapak attın bacım. Bu film Marfil'in aynı adlı romanından uyarlanıyor Mercedes Ron'un. Yani tek film olmayacak, devam filmi olacak kesin. Bir romantik gerilim izleyeceğiz. Hikaye şöyle başlıyor. Marfil adlı bir genç kadınımız var. Bu genç kadın bir gün kaçırılıyor ve o kaçırılmadan sonra büyük bir travma tabii oluşuyor ve onun koruyucusu Sebastian Moore'la arasındaki ilişkisi. Marfil'i okuduğumda ben bir tık daha böyle tabii bu tip koruma vesaire ilişkileri ve kadının işte kaçırılması falan İspanyol kültürü ve Akdeniz kültürü bir tık bize benziyor ve bir tık yanlış diyebileceğimiz ve duyarlılığa az olmaya eğilimli hikayeler var. O bir tık beni endişelendiriyor. Onu modernize etmelerini çok istiyorum. Umarım modernize edebilirler ve güzel bir film izleriz. Bu tür işler sosyal medyada çok iyi çalışıyor. Çünkü tek cümleyle özetlenebilir projeler. Yani kaçırılan zengin kız ve onu korumakla görevlendirilen bodyguard arasındaki ilişki. Çok kısa ve net. Yani izleyecek olanlar hemen bu cümleden karar verebiliyor zaten. İzlemek istiyor muyum, istemiyor muyum? Ama buradaki hassas nokta ton. Kaçırılma sonrası romantizm bir tık riskli bir konu. Tonun ne kadar dengelendiği buradaki mevzu. Nasıl bir atmosfer yaratacakları ve ilişki dinamiği. Yani travmayı estetikleştirirlerse bu bir tık izleyici açısından da eleştirmenler açısından da gerçekten yanlış alt metinleri olan bir projeye dönüşür. Ve izleyicinin de çok seveceğini zannetmiyorum bu kadar travmayı estetikleştiren bir projenin. Bakalım göreceğiz. Sıradaki proje Perfectos Mentirosos. Benim İtalyancam, İspanyolcam bilmiyorum. Ben bir de İspanyolca öğrendim. Kaç yıl, 2 yıl, 3 yıl İspanyolca ders gören ben. Bu Wattpad kökenli bir seri. Ve bence biliyor musunuz listedeki en underrated ama viral olabilecek projelerden biri. Jude adlı genç bir kızın elit bir üniversiteye gitmesiyle hikaye başlıyor. Ama oraya sadece okumaya gitmiyor. Tabii ki. Cash kardeşlerin sırlarını ortaya çıkarmaya ve kendi kardeşinin ölümünü arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmak için gidiyor. Elimizde ne var? Elit bir üniversite. Zengin ve tehlikeli kardeşler. İntikam planı, yalanlar, baştan çıkarma, aile sırları ve en önemlisi hangi Cash kardeş? Yani Wattpad DNA'sının saf hali. Trash mi? Biraz. Yani. Çalışır mı? Eğer cast kendi içerisindeki kimyası tuttuysa bu da tutar. Yani bazen izleyici olarak biz Shakespeare izlemek istemiyoruz abi. Çizi şeyler izlemek istiyorum. Gerçekten aklımın aşırı çalışmasına yok burada sembolizme vardı, yok burada alt metin vardı, burada şunu anlatmaya çalışıyor abi, şurada şu. Yani bazen bunu istemiyorsun doğal olarak. Dünya çok zor, hayat çok zor. Ben bazen sadece gençlerin arasındaki kaosu izlemek istiyorum ya. Ve bu bence meşru. Yani buradaki en büyük risk ne? Tökezleme, eğer şunu yaparlarsa tökezlerler. Çok fazla Maxine Hall gibi melodrama kaçarlarsa, aksiyonu azaltıp tamamen böyle duygusallığa falan vururlarsa gerçekten sıkıcılaşır. Sosyal medya için hangi Cash Brothers, hangi Cash kardeş seçimi aynı Tim Curran, Tim Jeremiah gibi. Zaten sosyal medya direkt alır. Beni de alır. Sıradaki proje Stirling Point. Bu listedeki en enteresan proje çünkü bir kitap uyarlaması değil. Özgün bir gençlik dizisi izleyeceğiz. Daha da önemlisi Megan Park tarafından yaratıldı. 17 yaşındaki Anna'nın gizemli bir şekilde Kanada'daki bir adanın miras olarak ona kalmasıyla başlıyor hikaye. Oradaki aile sırları, arkadaşlıklar, ilişki dinamiklerini izleyeceğiz. Bence bu
Bu proje bir tık prestij genç yetişkin kitleyi hedefliyor. Çünkü işte aileyi bulmak, ilk aşk, aile arasındaki ilişkiler, daha çok bunu anlatan bir proje olacak. Daha coming of age dediğimiz, yani büyüme hikayesi izleyeceğiz. Buradaki risk en fazla şu: hazır kitle yok. Yani yeni bir kitle hedefliyor. Yani baştan başlayacak bir proje. Baştan kendi kitlesini yaratacak bir proje. Bu tabii ki de riskli olabilir. Ama buradaki iyi tarafta şu: insana merak uyandırır. Yani izlerken sonunda ne olacağını bilmeyeceksin. Ama Megan Park ve Lucky Chap gibi isimlerin olduğu bir proje olduğu için bu projeyi daha belki prestijli hale getirmiş olabilirler. Yani büyük bir patlama yaratmayacak bence. Yavaş yavaş kendi sadık kitlesini oluşturacak bir proje. Sıradaki The Devil's Mouth. Bu da enteresan. Bu listedeki enteresan projelerden biri. Bu da kitap uyarlaması değil. Genç bir arkadaş grubu Tayland'da bir mağarada mahsur kalıyor ve bir köpek balığı tehdidi var. Ya ilk başta şunu diyebilirsiniz: Prime Video neden bunu bu videoya koydu? Ama anlaşılabilir, çünkü başrolde Lana Kendrick, Gavin Castellano, The Samaritan Paradise'den bilirsiniz, ve Catherine Newton var. Yani genç ve yeni jenerasyonun sevdiği isimler var. Bu da dediğim gibi bazen bu kadar basit fikirler iyi çalışır. Çünkü izleyicisi kolayca hook eder. Yani hemen onu alır. Yani bu proje ne kadar tutar tartışılır. Yani bu projenin bu videoda oluyor olması garip. Yani onların koymuş olması garip. Çünkü çok tamamen bir gerilim ve köpek balığı falan yani. Bilmiyorum, beni çok çeken bir iş değil. Bilmiyorum, belki izlersem seversem yaparım videosunu da. Beklentim çok yok açıkçası. Son projeye geldik. Clashing Through the Snow. Bu da kitap uyarlaması değil, özgün bir tatil filmi. Christopher Bryant'i başrolde olacak. Ay benim çocuklarım ya. Nerelerden nerelere. Hikaye iki iş rakibinin hava koşulları yüzünden birlikte bir yola çıkmasını ve enemies to lovers, yani düşmandan aşka bir ilişki dinamini izleyeceğiz. Noel'de çıkacak bir romantik komedi. Noel rom-comu dediğimiz, hani o trof var ya, her sene Noel'de çıkan filmler. O filmlerden biri olacak. Ama Christopher Bryant olacağı için zaten genç bir kitlesi var. Gene ilk başta hemen bir merak edilip izlenilir. Bu filmi zamanı gelince daha uzunca konuşuruz. Yani Noel'e, yılbaşına doğru büyük ihtimalle daha fazla bilgi gelir. Filmi izlediğimizde daha detaylıca konuşuruz. Şu an için zaten çok erken. Şimdi geldik. Bitti. Bu kadardı. 12 tane size projeyi anlattım. Hikayelerini, konularını. Benim gözümde en hit olacak, viral olacak projeler bir yani sıralama yapmıyorum. Off Campus, Aşk Hipotezi, Perfectio Mentrosos. Bu üçü bence kesin viral olacak projelerden. Bir de El var. Tabii ki. El de viral olur ama El'inki zaten daha bilinen bir kitleyi hedeflediği için koymadım. O da sevileceğini düşünüyorum ama farklı bir taraftan sevilir. Diğerleri gibi değil. Bir tık daha feminizm alt metinleri yüksek olursa gerçekten farklı bir taraftan da seveceğini düşündüğüm bir proje. Yani özetle Prime Video 2026'da bütün bir gençlik aşk evrenini paket halinde ele geçirmeyi hedefliyor. Yani bir fandom ekonomisi gidiyor. BookTok'tan hikaye alıyorlar, Wattpad'den hikaye alıyorlar ve bunları genç kastla birleştirip Obsession kampanyası adı altında bize sundular. Başta da söylediğim gibi açıkçası çok akıllıca bir hedef kitle stratejisi. Doğru hedef kitle. En potansiyeli yüksek, en gerçekten üretkenliği yüksek kitleyi hedeflediler. Ama aynı zamanda en riskli, çünkü en çok tartışmayı da getirecek işleri yapacaklar. Çünkü hedef kitlesi çok kitaplar sadık kitle. Ama buradaki zaten olay şu: tartışma da olsa, sevilse de sevilmese de gerçekten üretkenliği yüksek bir kitleyi hedefliyorlar. En çok sosyal medyayı kullanan kitleyi hedefliyorlar ve en çok konuşulması demek, en çok hedef kitlesi, en üretken kişilerden oluşunda ne oluyor? O platform o kadar çok konuşuluyor. O projeler o kadar çok hep gündemde oluyor. Önemli olan da bu bence. O yüzden doğru yoldalar diye düşünüyorum. En çok hangisini bekliyorsunuz? Bunları bekliyorum sizden.
Yorumlarda hadi hangisini en çok bekliyorsunuz? Gerçekten benimle aynı projeler mi bekliyorsunuz? Merak ediyorum. Onları da yazın, yorumlarda konuşalım. Like atmayı, yani beğeni atmayı, yorum yazmayı, arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşmayı, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da beni takip edip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.